Sesin mekanla, hafızayla ve oradaki o atmosferle bıraktığı izleri oldukça merak ediyorum. Bu mekanın da öyle güzel bir geçmişi var ki 60'lı yılların başından günümüze kadar gelen. Ankara'da müzik ve mimarlık deyince benim aklımda ilk canlanan yer Mimarlık Amfisi. Birçok konser izledim burada, birçok konser yaptım. Çok güzel anlar biriktirdim. Ben buraya bir beste yaptım. Biraz duygusal bir şarkı. Sizleri de dinletmek istiyorum şimdi ve Jasmine'le çalacağız bunu. Çiçeklerin arasından görüyorum seni. Duvarların arasından duyuyorum deli gibi. İçimde bir yerlerde sanki eski filmlerde gizli bir aşk, yasaklı bir meyve gibi. Ah bir anlatsan masallarını, ah bir koklasam baharlarını. Hangi evrende olduğun mühim değil, olduğun gibi seviyorum her yanını. Romantik mimari bunların hepsi, sözlükte, kitapta yazmaz ismi. Mutluluğun mimarisi, Çinicilerin bir tanesi. Mimarlık abidesi, ah ne biçimsin. Işık ol karanlığa, sesim ol suskunluğa. Ve hangi zamanda olduğun mühim değil, İzlerin kalır benle sonsuzluğa. Romantik mimari bunların hepsi, oh, sözlükte, kitapta yazmaz ismi. Mutluluğun mimarisi, şehrimin bir tanesi. Mimarlık abidesi, ah ne biçimsin. Işık ol karanlığa, sesim ol suskunluğa. Ve hangi zamanda olduğun mühim değil, İzlerin kalır benle sonsuzluğa. 63 yılından bu yana neredeyse 70 yıldır böyle bir alan var ve Behruz ve Altuğ Çinici tarafından tasarlanan bu müthiş kompleks bugün hala dimdik ayakta. Var evet, bazı belki kusurları, zaman içinde aşınmaları ama kuşaklar boyunca yeni nesiller yetiştiriyor burası ve alt kültür var burada. Ankara'ya gelip de Mimarlık Kampüsü'nde konser izlemeyen bir öğrenci diyemem ben, Ankara'da yaşamışsa eğer bir hayatının bir dönemini. Bu mekanın hafızasına da ben böyle bir şarkı katmak istedim. Birazdan size burada yaptığım konserlerden de ufak kesitler göstereceğim. Beni ben yapan en önemli insanlardan, hocalarımdan bir tanesinden bahsetmek istiyorum şimdi size. Mary Kazbek konservatuarda Başkent Üniversitesi'nde okurken 2 sene çalışma fırsatı buldum kendisiyle. Ve kendisi profon bas sesine sahip. Yani burada bir merhaba der, böyle Cansu orada duramaz yerinde, öyle bir ses tonu vardı. Çok güçlü bir bas tonu. Kendisi de iri bir insandı. Ben lisans eğitimim sırasında maalesef Meri Hoca'yı 57 yaşında kaybettik.
Ama bende bıraktığı izler hala benimle devam ediyor. O bana şey demişti bir keresinde, evlat yurt dışına çık. Yani orayı bir gör, orası sana ilham olur. Bence besler seni oralar. Özellikle İtalya'yı görsen hiç fena olmaz demişti. Ben de o yaz arkadaşımla birlikte böyle klasik bir İtalya turuna gittim. Venedik, Floransa, Roma şeklinde. Venedik'e gittik böyle güzel falan ama çok özel bir şey hissetmedim. Ondan sonra Floransa'ya indik. Böyle duygulandığınız oldu mu bir binaya bakarken hiç bilmiyorum ama böyle gözlerinizin dolacak gibi olduğu bir an. Sinestezik bir an yaşadım. Çünkü çok yüce bir tavanı vardı. Meri Hoca ile ben derslerimizden de size kısaca bahsetmek istiyorum. Ya bir insanın, bir hocanın daha doğrusu bir öğrencisine bir şey katmak için illa kitapta yazan kuralları öğretmesi çok mantıklı gelmiyor. Geleneksel yöntemler bana çok mantıklı gelmiyor. Okurken de hala da öyle. Yani yeni bir yol her zaman daha bir ilgimi çekiyordu. Onunla olan şan derslerimizde de ilk 20 dakika sadece sohbet ederdik. Hayat üzerinden, ilişkiler üzerinden. Sonra müzik dinlerdik bir yarım saat. Ya zaten bir saat var şan dersimiz haftada. Onda da böyle müzik dinliyorsun ama böyle ruhum doyuyor, taşıyor. Öyle güzel bir vakit geçirme. Son 20 dakikada da şarkı çalışırdık. O bende işte bir kapı açtı ve beni bir şekilde İtalya'ya gitmemi sağladı. Ve ben Floransa Katedrali'ni gördüğümde gerçekten o binayı duyumsadım. Bir makaleyle karşılaştım. Müzikolojist Charles Warren'ın makalesiyle. Brunelleschi bu domu yaparken, o büyük kubbeyi yaparken yine o dönemin bir bestecisi Dufay'ın Noper Rosarium Flores adlı eserinin müzikal oranları üstünden çalışıyor ve yapının içinde o şarkının en iyi tınlayabileceği şekilde tasarlıyor mekanı. O mekanın içinde bu performans ilk yapıldığı anda bu kilise açılıyor. Bu kiliseyle birlikte Hristiyanlığın yeni merkezi Floransa oluyor ve o dönem yükselmekte olan Fransız güçleri kendi taraflarına geri çekiliyor. Bahsettiğim olay 1500'lü yıllar. O yıllardan beri Floransa'da korunmuş bir doku var ve gerçekten onu sokaklarda yürürken de görebiliyorsunuz. Şimdi size ben biraz mahlasımdan bahsetmek istiyorum. Music Maker. Herkes diyor ki yanlış mı yazdın? Nasıl bir şey bu? Aslında bilinçli ve bile isteye yazılmış bir söz. Çünkü müzik yapıyorum ben çocukluğumdan beri ve Karadenizliyim. Trabzon'da da müziğe mizuk diyorlar. Ben de oradan kulak aşinalığı kaldı ve müzik olmaz mı derken işin gerçek kısmına geçmek istiyorum. Ben 2013 yılında devlet tiyatrolarında çalışırken Bertolt Brecht'in yazdığı ve Ayşe Emel Mescin'in yönettiği Cesaret Ana ve Çocukları oyunun provalarında Bertolt Brecht'in müzik yapmayın artık mizuk yapın dediğini hatırlıyorum. Sonra bir daha gitmedim ben devlet tiyatrolarına. O günden sonra gerçekten müzik yapan ve müziğe kendini adayan biri olmak istedim. Tiyatroyu da çok seviyorum ama o dönem öyle bir hayatımda değişiklik olmuştu. Brecht'in epik tiyatrosu var. Özellikle o tiyatroyla birlikte müziğe olan bakışı değiştiriyor. Seyirciyi duygusal olarak içine çeken bir şeyden ziyade ona daha böyle düşündürmeyi ve eleştirel bir taraftan bakmayı aslında kapısını açıyor. Benim için önemli isimlerden evet bir tanesi de Brecht'tir. Ve diğeri Yannis Xenakis. Yüzünün yarısı yok, bunu bilinçli bir şekilde yapmadım. Gerçekten yüzünün yarısı yok. İngiliz tankından sıçrayan bir şarapnel parçası yüzünün yarısını yok ediyor. Tek gözü görmüyor, tek kulağı duymuyor. Derken zor bir şekilde de olsa kendini Yunanistan'dan Paris'e atıyor. Geldiği yerde Le Corbusier'in stüdyosu. Le Corbusier'in stüdyosunda çalışırken onun matematiksel hesaplarını yapıyor ve o döneme imza atmış en önemli yapıtı Philips pavyonunu tasarlıyor. Philips pavyonunda da yine savaş döneminde yaşadığı anıların bir yansıması olan Metastasis adlı eserinin grafiksel notasyonunu 2 boyuttan 3 boyutlu forma alıyor. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir çeviri bu. Bir yandan da Xenakis'in Politop çalışmaları var. Eğer bir gün doktora yaparsam onlardan birinin üstünde çalışmayı düşünüyorum. Politop çalışmalarında da doğanın büyük ölçüde yaptığı olayları daha küçük ölçekte gerçekleştirmeye çalışıyor Xenakis. Ve bunun içinde de hareket, ses, ışık gibi farklı farklı disiplinleri bir arada kullanıyor. Ve ben de ondan fazlasıyla ilham aldım zamanında. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra müziğe ben geri döndüm. Okumaya ara verdim ama bireysel olarak araştırmaya hala devam ediyorum. Bir akademide değilim. Tamamen bağımsızım. Ve Xenakis'ten aldığım ilhamla ben böyle konser yapacağım her yere bir ışık. Ne bileyim bir projeksiyon olabilirse özel ses sistemi falan götürmeyi çok seviyorum. Şimdi burada çok özel bir anım vardı. Black Hole adındaki grubumla. 2022 yılında alternatif müzik günlerinde çalmıştık. Oradan size kısa bir görüntü izletmek istiyorum. Burayı daha önce hiç böyle gördünüz mü? Onu da merak ediyorum.
Bu da yüksek lisanstan mezun olduğum projem El York. Onunla da burada defalarca çalmıştık. Evet, biz bu grupla bir şarkı yapmıştık. Şarkının adı da Architect. Benim ilk yazılı mimarlıkla ilişkili şarkım olabilir. Your hands in my hands, oh my mind will demand our love to enhance. I can't deny. Your hands in my hands, oh my mind will demand our love to enhance. I can't deny. Architect of my heart. Simplistic good vibes. Architect of my heart. Simplistic good vibes. Can't deny, I can't deny. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. I can't deny, I can't deny. Oh no, 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 no. Can't deny, can't deny. Yeah. Thank you. Müzik ve mimarlık arasındaki tarihsel benzerlikler deyince benim aklıma ilk müzik modları ve mimarideki kolon düzenleri geliyor. Anadolu coğrafyasında birçok müzik modu var. Bunlara Antik Yunan'da bu bölgede yaşayan insanların psikolojilerine göre, ruh hallerine göre, yaşama tarzlarına göre, mesela Frigyalılar, bizim olduğumuz bu coğrafya, içine kapalı bir modu var müzikte. Mimaride de öyle. Tümülüsler de gördüğünüz gibi hiç dışarıdan ışık alan bir tarafı yok. Aynı şekilde müzikte de ona çıkıyor. Ionian dediğimiz bölgede İzmir ve çevresine tekabül ediyor. Orada daha her şey daha form oturmuş bir şekilde ve strüktür dışarıdan direkt gözüküyor ve açık bir vibe'ı var. Aeolian dediğimiz Çanakkale ve etrafı. O da böyle minörle majör arasında gidip gelen ama genelde birçok pop şarkısında ve rock şarkısında kullanılan bir müzik modu. Şimdi bunu hepinizin bildiğini tahmin ettiğim bir Türkçe şarkı üstünden anlatacağım size. Phrygian akor düzeninin aralıkları, yani olabildiğince gergin ve Aeolian yapalım. Çanakkale'ye doğru çıkalım. Hala tam çözümlenmiş değil ama Phrygian'a göre çok daha açık. İzmir'e inelim. Ionian bölgesine. Mimarideki benzerlikle müziğin etkileşimi beni oldukça heyecanlandırdı. Ben bunu son dönemde fark ettim. Orkan Hoca var. Orkanoid, Black Hole adlı grubumun beyni. Onunla tartışırken fark ettik. Ya bunlar mı acaba? Gerçekten de oradaki o insanın ruh haline, yaşama tarzına hepsi selam çekiyor. Dor düzeni dediğimiz şey Yunanistan anakarasından geliyor. Olabildiğince sade ve güçlü bir duruşu var. Bu duruşu Vitruvius sağlam bir erkek bedeninin yere basışı olarak adlandırıyor. İyon düzeni ise İonya, yani İzmir ve çevresinde ilk görülen düzen. O da böyle daha zerafetin ve açıklığın, hatta kadın bedeniyle eşleştiriyor onu da Vitruvius. Korint düzeni ise daha geç dönemde, Antik Roma döneminde oldukça kullanılan bir düzen. Ben mimarlara tasarım aşamasında dinledikleri şarkıların onların o yapılarını etkileyip etkilemediğini soruyorum. Çünkü ben Floransa'da ilk bunu düşünmüştüm. O yapıya baktığımda acaba o mimarın o zaman dinlediği bir müziği mi duyuyorum? O sinmiş olabilir mi yapının duvarına diye derken ben bunu sormaya başladım etrafımdaki mimarlara. Çoğundan hayır cevabı aldıktan sonra Nevzat Sayın'a ulaştım ben. Türkiye'nin önemli mimarlarından bir tanesi. Dedim böyle böyle bir durum var ve hani gerçekten sizin de böyle bir deneyiminiz olduysa lütfen bunu bana söyleyin dedim. O da bana şey dedi, ya tam dediğin gibi bir örnek mi bilmiyorum ama dedi, ben The Seed adlı konser salonu tasarlarken Beatles'ın Yellow Submarine'i dinliyordum. Tekrar tekrar dedi ve
Bu da binanın hem şeklinde, cephesinde hem de renklerinde, renk tonlarında hayat bulduğu, dolaylı ya da dolayımlı olduğunu söylüyor. Lafı açtıktan sonra daha bir aydınlandık gibi oldu ikimiz de. Geçen yaz 5-6 kez gittim bu binaya ve deneyler yaptım. Bir mimar bir müzikal eserden etkilenip bir yapı yapabiliyorsa ben de o yapıdan etkilenip ona bir müzik üretebilir miyim diye Suno'yu kullanarak üstüne de gerçekten insan sesi ekleyerek Terry ve ben vokal yaptık. Bu eseri çıkarttık. Bu bir yöntem olabilir mi? Belki. Tamamen formülize edilmiş bir yönü asla yok. Belki de bir gün bir şeye evrilecek bir fikir bu. Orada yaşanmamış konserlerin hayali fikriyle birlikte karşımıza Jacques Derrida geliyor. Jacques Derrida 19. yüzyılın çağdaş ve sıra dışı figürlerinden bir tanesi. Hantoloji diye bir kavram buluyor. Marx'ın Hayaletleri adını verdiği kitabını 93 yılında yayınlıyor sanırım. Orada şu şekilde bahsediyor Marx'ın hayaletlerinden. Kapitalizmin asla tam anlamıyla kazanamadığı ve aslında sosyalizmin ya da o güzel hayallerin kapitalizmin peşinde sürekli musallat olan statükoyla sürekli böyle çatışma halinde olacağını söylüyor aslında. Az önceki gösterdiğim konser salonunda yapılamayan konserler. Neden yapılamıyor mesela? Belli bir ücret istiyorlar. Aslında oda orkestrası için tasarlanmış ama onlar orada yemek yiyorlar. Ya da ne bileyim Venedik Bienalinde son günlerde olan olaylar. Normalde herkes çok yüksek orada yapılan işlere ama insanlar görüyor yani ses çıkarmaları lazım artık bir şekilde. Bahsettiği hayalette böyle bir şey bence ve onların her zaman peşinde olacak. Önümüzdeki hafta Paris'e gideceğim. Orada bir sunum yapacağım. Panelin adı da Spectres of Architecture. Mimarinin hayaletleri. Benim Floransa'da yaşadığım deneyimin aslında İngilizcesi gibi. Çok fazla bilimsel şey konuşmak beni biraz yoruyor. O yüzden biraz çizgi film izleyeceğiz şimdi. Knickerbockers, she's patted out. Well, maybe we should call a road service. Can't no road. And we're not subscribers.
Subscribers. Ooh. I know something about motors. Let me have a look. Here. Is that the motor? Can't you tell one when you see one? Of course I can. Let me peruse it. Well, what do you think? I think I burnt my finger. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed under the sun till we found a sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Oh. Nevzat Hoca bunu niye dinledi ya da bu şarkının olayı ne derseniz, hepimizin aynı bir seri deniz altında olduğunu söylüyor. Yani dostun da düşmanın da sevdiğin de sevmediğin de bir yere gidiyoruz. Onu diyor sözlerinde de şarkının. Ama bu şarkı Beatles için oyun değiştiren bir şarkı. Çünkü bu albümün ismi ve bunun üstüne yapılmış bir animasyon filmi var. 1,5 saat boyunca 68 yılında sanırım. Hollywood'dan animatörleri getiriyorlar İngiltere'ye ve müthiş bir başyapıt yapıyorlar. Bu böyle villain, kötü karakter onun Sarıdeniz altında giden ekiple, yani Beatles'ın üyeleriyle olan hikayesini anlatıyor. Öyle kısacık da olsa size bundan da bahsetmek istedim. Aynı zamanda buradaki renkler Nevzat Sayın'ın yaptığı The Seed adlı konser salonunun iç mekanında da kendini gösteriyor. 350 tane sandalye var ve hiçbirinin dokusu ve rengi birbiriyle aynı değil. Hepsi İsviçre'de sanırım yaptırılıyor. Bir insan da bir şehirden etkilenip de bir şarkı yapabiliyor. Ve burada da şehirle kurdukları bağ benim uzun süredir üstüne düşündüğüm bir konu. Bunun içinde de Sofar Ankara'yı deneyimliyoruz 4 senedir. Sofar Ankara'nın müzikal direktörüyüm ben. Ve orada da her ay 3 ayrı sanatçı çıkartıyoruz ve bu sanatçıları izleyen insanlar çıktıkları ana kadar bilmiyorlar kimi çıkacağını. Ama biz biliyoruz prodüksiyon ekibi olarak ve mekanı ona göre ayarlayıp sanatçıları da ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Yani mekan müzik ilişkisini maksimum uyumda kullanmaya çalışıyoruz. Ankara'da da böyle güzel bina deyince ne geliyor aklınıza? Ya bura gelir ya da böyle daha eski. Bunun gibi modern yapı çok olmadığını düşünürsek elçilik binaları geliyor ve biz de Fransa'da yaptık, Danimarka'da yaptık, İsveç'te yaptık ve Polonya'da yaptık. Bunların hepsinin böyle birbiriyle alakalı alt metinleri var. Oradaki akustiğin seçilen sanatçıların müziğiyle çok alakası var. Yani mekan aslında sadece bir arka plan değil, müziğin bir parçası olmasına çalışıyoruz. Ondan da kısacık bahsettikten sonra Jasmine, you ready for the fight? Arkada gördüğünüz fotoğraftaki isimleri tanıyor musunuz? Bu güzel yapının, bu güzel ODTÜ'nün mimarları. Karı koca, Behruz Çinici ve Altuğ Çinici. Onların aşkını düşünerek onlara doğru yine bir tane şarkı söyleyelim ve sunumun güzel bir yerine gelelim. Ne dersin? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İlk aşk unutulmaz, İlk aşkın heyecanı anlatılmaz. İlk dans unutulmaz, İlk aşkın heyecanı anlatılmaz. Korka korka, çekine çekine, dillerden süzülür o hece. Aşkım, aşkım, bir ömrüm daha olsa yine sana veririm. Aşkım, aşkların en güzelini verdin, sana hayranım. Teşekkürler.